2008 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan 1001 Pencere şehri veya diğer adıyla pencere üstüne pencerenin şehri Berat'tan herkese selamlar. Şimdi İşkodra'dan çıkıyoruz. Alican bizi otobüslere kadar götürüyor. Berat'a gideceğiz. Böyle bir yerde böyle bir otobüs saat bir otobüsüyle her saat başı varmış bu otobüsler. Saat başı var, evet. Alican, seninle de tanıştığımıza çok memnun olduk. Ben de çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederiz ve senin sayende İşkodra'yı bu kadar iyi öğrendik. 2 saat 40 dakikada Tiran'dayız. Oradan da 2 saat galiba Berat'a. Evet. Hadi bakalım o zaman. Aynen, yolcu yolunda gerek. Biz buraya nasıl gireceğiz ya? Buraya hem çanta sokmaya çalışacağız hem bacak sokmaya çalışacağız. Biz nasıl gireceğiz sence? Bilmiyorum ki. Can, Ya da biz yanlış illüzyon mu görüyoruz acaba? Ya da şey yapalım ya. Çok fazla yolcu yok gibi çantaları bir yöne koyalım. Biz buraya oturalım. Yolcu gelirse alırız çantaları. Yaparız bir organizasyon bir şey. Şimdi Tiran'da indik. Berat'a doğru gideceğiz. Bir arkadaş da yardım ediyor. Hello. Hello. What's your name? Algisa bize yardım edecek. Nice to meet you guys. Nice to meet you too. You too. Thank you so much. Bye bye. Ha, bu adam gel gel. Where are you going, my friend? Thank you. Saranda. No. Şimdi bu dayı bizi otobüse bırakacak. Berat otobüsünü bulduk. Bir 2 saatimiz daha olacak şimdi Berat'a doğru. Alican sağ olsun son kıyağını yaptı. Bize böyle yolluk annesine Arnavut böreği yaptırmış. Çok güzel olmuş ya. Yumurtalı bir de peynirli. Evet. Yumurta peynir var. Bayağı iyi gitti şu an. Şimdi otobüsten indik. Tiran'dan geldik. 2 saat gibi duruyordu da bayağı 4 saat falan sürdü galiba. İşkodra soğuğundan sonra şu anda gerçekten çok iyi geldi bu hava ya. Yani akşam olmasına rağmen hava muhteşem şu an. Şimdi konaklayacağımız yere doğru gidiyoruz. Bayağı yorulduk ya. Güzel bir şey yemeyelim ya. Burası geleneksel yemeklerin yapıldığı Lili diye bir yer. Open? Okay. How are you? Fine, you? Good, thank you. What's your name? Lili. Türk müsün? Yes. Ben de biraz Türkçe konuşuyorum. Biraz Türkçe. Biraz. Mert. Mert, with a R. Yeah, with R. Biliyorum. M-E-R-T, Mert. Biliyorum. Önce çok sene önce ben çok iyi Türkçe konuşuyorum. İstanbul, Antalya. Mert, gel. Okay. Hoş geldiniz. Faleminderit. Faleminderit ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada eğer videoyu beğenirseniz aynı zamanda kanalıma abone olursanız abone ol tuşunun yanında bir de zil var. O zili açtığınızda da atacağım videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Çok heyecanlı bir dayı ya. Böyle fiyatlar 600 rekten başlıyor galiba. Yol yakınken dönsek mi? Böyle bir yer var. Burada oturacağız. Şöyle diyeyim, Berat'ta burası geleneksel yemeklerin yapıldığı en iyi yer olarak gösteriliyor. Bomboş. O yüzden yani Covid her yeri vurdu galiba, değil mi? COVID-19, because of COVID-19, not many people are coming. Yok, is politik. Politik, Mert. Şimdi biraz su. Burada her yerde böyle su geliyor. Şişe, su. Bunlar şey değil mi? Normal içme suyu. Çeşme su. Burası Berat.
Büyük mountain. Hı hı. 2400 meter big mountain. 2500 metre yükseklikte. Bravo. Berat furniture other city with soap. Geliyorum. Hepsini menü. Okey, tamam. Pardon benim Türkçe. Yok süpersiniz ya. With the rice inside. Dolma. We have the same, yeah. Biliyorum. Menemen, ricotta. Menemen. Forget. Change the ingredients city a city. Ama aslında bizim bildiğimiz menemen. Menemen. Yani It's menemen. genel olarak. Forget is menemen. Of. Bu da çok biliyor fena. musun? Ne? Ne o? Turkish name, Turkish name. O Anlayamadım. Ciğer. No. İmam Bayıldı. İmam bayıldı. bayıldı. Vallahi bayıldı. biz canlandık ama. Patlıcan, bir tomato chop, onion chop. Vezir parmağı. Kebap. Yok. Kebap. Kebap. Berati beef. Anladın hepsini bana benim Türk. Yok süper ya, anladık Şimdi, hepsini. you think 2 dakika geliyorum, okay? Tamam. Ben şu an çok heyecanlandım. Ben çok açım ya. Ben çok açım da fiyatlar biraz şeymiş ya. Şey. Şimdi burada İmam Bayıldı var. Burada da Ferges. Ferges ve İmam Bayıldı. İmam Bayıldı'ya onlar da İmam Bayıldı diyor. Arnavutça'da aynı. İmam bayıldı. İmam Bayıldı. İmam bayıldı. Every restaurant, local you go. Bakalım nasılmış İmam Bayıldıları ve Fergesleri. Şunu merak ettim. Altın gibi duruyor ya. Yani pek menemen gibi değil ama çok lezzetli. Şu nasılmış? Tamam, bu Lili'nin neden bu kadar popüler olduğunu şu an anladım. Lezzetinden Yani birer dolayı. çatal yetti yani, lezzetinden bence. Bir de porsiyonundan. Yarım yarım söyledik bunları. İki bunlar kişilik. yarım yarım hali yani. Benden 10 üzerinden 8,5 aldı. Lili şöyle bir şey dedi. Onun için en iyi iltifat bu tabakların tamamen boş olmasıymış. Bravo. Boş. Anadolu'ca aynı. Boş. Yeah, he is Bianco'nun pasaportu var ya. Bianco. tipe bak. Adı ne? Bianco? Bianco. Bianco adı ne? Hangi ülkelere girdi? Yok. Every year. Ben bile bu kadar aşı olmadım. Pasaport fotoğrafı ya, gülümsememesi lazım. Mert. Teşekkürler Mert. Teşekkür Siz de teşekkürler. Şimdi alkol. Sisteminiz çok güzel. Türkiye'de ben gidiyorum. And before the Covid, every bar, restaurant, before you otur, yok alkol. Kolonya. Bravo. Kolonya. Kolonya. Every restaurant kolonya have. And before Before Corona, the yes. Covid. And now enjoy the rest of the trip. Teşekkür Siz ederim. de teşekkürler. Faleminderit. Faleminderit diyor. Miru Pavşi. Miru Pavşi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Böyle çok iyi bir insana benziyordu yani. Güler yüzlü. Bilmiyorum, böyle insanları normalde çok göremiyoruz. Neredeyse hiç göremiyoruz artık. Evet. Yani bayağı hani %1 falan, belki O yüzden binde bir bir. anormal geliyor aslında Evet. ama. Ama bir hikayesini okuyalım. Yani ilginç bir adamdı ve Evet. çok ünlü aslında. Evet. Şimdi biz gittik, kimse yoktu da bu Covid'den dolayı falan, zaten turist hiç yok, o yüzden kimse yok. Buranın ismi Ansel. Muhteşem bir oda yani burası gerçekten. Neden muhteşem diyorum? Geleneksel şekilde, yani buradaki evlerin olduğu gibi taş olarak kalmış. Yani burası da aynı şekilde buradaki geleneksel evler gibi. Ve şu manzara, yani şu anda akşam olduğu için çok bir şey belki göremiyor olabilirsiniz ama sabah gerçekten buradan çok güzel bir manzaramız olacağına inanıyorum ben. Berat'taki ilk sabahtan herkese günaydın. Burası bayağı geleneksel bir taş binadan yapılmış. Buradaki binaların hepsi taş zaten. Şimdi şu şekilde göstereceğim size, manzarası gerçekten efsane buranın. Ve sahipleri de çok iyi. Butik bir yer burası. Bir aile işletiyor burayı. Ansel ismi. Ansel de çocukların ismi. Kahvaltı bölümüne geldik. Bu şekilde bir açık büfe var burada. Açık büfede ben bir tek şeye üzülüyorum. Hani ziyan olabiliyor bazı şeyler. Ama çok böyle sayılı koymuşlar. Şu an bu içtiğim çaya çay mali deniyor.
Ya bu sallama. Çay Mali bu arada dağ çayı. Andy buranın sahibi. Hello Andy, how are you? Fine, you? Good. See you later bro. Şimdi de harika bir insanla beraberiz. Az önce gördüğünüz sofranın, o şaheserin sahibi. Merhabalar. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. İsminiz neydi? Ada, Adelina. Ama Aha. normalde Türkiye'de burada da Ada çağırıyoruz. Ne kadar süre Ben Türkiye'de yaşadınız? 2004'te Türkiye'ye geldim. 3 sene oldu. Aha. Gene döndüm buraya. 16 sene orada durdum. Türkiye'de ne yaptınız? Çalıştım. Çalıştınız. Aynı buradadır. Buradaki gibi. Evet. Beratlısınız yani. Bir de oğlunuz var. Evet. O da Türkçe biliyordu galiba. Çok Karşılaşmıştık. iyi, evet. Ama İlk Türkçe- geldim Türkiye'de bir laf bilmiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş. Türkçeniz çok iyi ama. Ay, var efak tüfek. En çok turist hangi ülkeden geliyor? En çok Amerika'da geliyor. Peki sizce burada, Berat'ta Türkler yaşıyor mu? Türkler seviliyor Var, mu? çok Türk var burada. İşçi var, kolej Türk herhalde da açıyoruz. Orada da çok öğretmen Türk. Çok güzel her şey. Sağ ol, teşekkür ederim canım. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ ol bir tane. Kendinize iyi Teşekkür bakın. ederim. Sen de kendine iyi bak. Sağ olun. Şimdi dışarı çıkmadan önce, etrafı keşfetmeden önce bir kahve içeyim dedim. Çünkü biliyorsunuz Arnavutluk'ta kahve içmeden hareket etmek pek mümkün olmuyor. Burada Ada ablanın oğlu Sercan. Merhaba. En yaygın olan kahve çeşidi neydi? Espresso veya cappuccino. Evet, bu arada fark etmişsinizdir. Türkçe konuşuyorum hala. İsmi Sercan. Daha önceden Türkiye'de yaşamıştım. Ne İşim kadar oldu süre buraya. yaşadın? Bayağı yaşadım. Ben 16 yaşındayım. Orada doğdum. Anaokulunu falan orada okudum. Sonra buraya geldim. Ben de mesela geçen bir YouTube'da dolanırken bir gezgine denk geldim. Kim? Yiğitcan. Yiğitcan mı? Aynen. Bisikletle Türkiye'de geziyor. geziyor şu an, Türkiye'de aynen. yani çok hoşuma gitti. Hem de bisiklete gezmesi. O Mardin insanın yani çok hoşuma gitti. Sana diyorlardı ki buyur bu akşam bizde kal. Mardin insanı gerçekten Çok çok, iyi müthiş ya. insanlar. 2 yıl önce ben de oradaydım. Gerçekten çok iyi. Çok ya. müthiş insanlar. Bu şehrin binalarının kendine ait bir yapısı var. Karşıda görebilirsiniz neden bu şehre Binbir Pencere şehri dendiğini. Gerçi öyle denmiyor diyenler de var ama yani bayağı 1001 tane pencere olabilir buralarda. Burası tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Bunlardan da en önemlisi Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Çünkü çok uzun bir süre burada hakimiyet kurdu. Yani ben şimdi bu şehre baktığımda açıkçası Amasya'yı görüyorum. Şu ortadan geçen nehir, köprü, işte evlerin renkleri, yapısı. Kimisi Safranbolu'ya benzetiyor. Kimisi İzmir'in Şirince köyüne benzetiyor. Askerliğimi Amasya'da yapmıştım. Belki de o yüzden bana burası çok böyle hani orayı anımsattı. Peki sizce Amasya'ya mı benziyor, Safranbolu'ya mı yoksa Şirince evlerine mi daha çok benziyor? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Okumaktan keyif duyarım. Osmanlı burayı 1417'de ele geçirmiş ve buraya Belgradi Arnavut demiş ki asıl olan Belgrad'dan ayırt edilebilsin. Bu arada ortada Osun Nehri var ve bu Osun Nehri'ne 2 tane köprü bağlıyor. Birazdan asıl köprüyü göstereceğim, Osmanlı Devleti'nin inşa ettiği. Burası bulunduğum yer Goritsa olarak geçiyor. Karşı taraf ise Mangalem. Mangalem'de daha çok Müslümanlar ikamet ediyor. Bu tarafta ise daha çok Hristiyanlar var. Ama kale tarafına çıkacağız birazdan. Kale tarafında da göreceksiniz tamamen Hristiyan bölgesi. İşin ilginci şu anda kale içinde yaşayan insanlar var. Kristak Tutulani Sokağı. Burada Hitet yazıyor. Bunlar satılık demek. Bu evler burada inanılmaz pahalıymış. İlginç bir şekilde. Hatta yani çok da ilginç değil. Çünkü burası inanılmaz bir turist cenneti. Burada yazın her yer Alman, Fransız, Amerikalı turistle doluyormuş. Ama şu anda tabii Covid döneminde olduğumuz için yani pek turist yok. Pek değil, hatta hiç yok. Mesela şu karşıda gördüğünüz evler 100.000 euro, 200.000 euro, 500, yani 700-800 bin euroya kadar çıkabiliyormuş fiyatları. Yine bir sokak kedisi.
O kadar az var ki burada. Her gördüğüm sokak kedisini sayabiliyorum artık. Niko Boyaksi'nin evi. Burası az önce anlattığım gibi Goritsa bölgesi. Ve burada daha çok Hristiyanlar, Katolikler ikamet ediyor. Yani böyle ıssız gibi göründüğüne bakmayın. Burada aslında yerleşik yaşayan insanlar var. Stiliano Randilli sokağına geldik. Sokaklar inanılmaz güzel ya. Görsel açıdan tam şölen yani. Bu sokaklara girdikçe bu arada Amasya fikrimden uzaklaşmaya başladım. Safranbolu'ya gitmedim. Şirince'ye de pek benzemiyor açıkçası. Yani sadece evler taş diye falan Şirince veya Amasya diyemem. Sadece o ilk başta videonun ilk başında verdiğim görüntü gerçekten Amasya'ya benziyordu. Onun dışında çok da benzerliği yok gibi yani. Burası da kültürel bir bina olarak korumada. Monument kültür diyor. 1400'lerden önce bu Berat şehrinde hep Hristiyanlar ikamet ediyordu. 1417 yılında Osmanlı İmparatorluğu burayı ele geçiriyor. Zaten ilerleyen dakikalarda göreceğiz 2. Beyazıt Camii'ni falan. Hep Osmanlılar tarafından yaptırılıyor. Buranın en eski köprüsü, birçok şey. Zaten yani şehir genel anlamda Osmanlı şehri diyebiliriz. Görüntü itibariyle de bir Türk şehrine çok benziyor. Tabii Osmanlı Devleti burayı ele geçirdikten sonra burada Müslüman aktiviteler çok artmaya başlıyor. Ve bunun neticesinde tabii buraya camiler yaptırılıyor, evler dönüştürülüyor ve aynı zamanda Müslüman bir nüfus oluşuyor. Bunun da en önemli nedeni o dönemde Osmanlı İmparatorluğu Müslüman olan esnaflardan herhangi bir vergi almıyor. O yüzden bu da tabii buranın insanını Müslümanlığa doğru yönelmesine sebep oluyor. Bu arada geçen videoda İşkoda'dayken Alican'ın anlattığı Arnavut kaldırımları işte tam olarak bunlar. Bunlara Arnavut kaldırımı denmesinin nedeni de zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nda Arnavut işçilerin bu konuda gerçekten uzman olması ve işinin en iyisi olmalarıydı. Bir kedi daha bu arada. Bir tane daha yakaladım. Şu an Berat'ta gördüğüm 4. kedi bu. Sonunda bir kedi. Dayanamadım, seviyorum ya. Arnavutluk'ta şöyle sokak kedileri görmek çok zor. Bizim Türkiye'dekinin aksine. Çok tatlı bir şey yalnız bu. Belki bundan bir sene önce asla göremeyeceğimiz bir manzara göstereceğim. İşte şurada asılanları görüyorsunuz. Maske. Geldiğimiz durum budur. How are you? Good? Good. Burada da birden çok böyle guest house var. Hosteller bayağı sıralanmış buraya. Buranın nasıl bir özelliği var bilmiyorum diyeceğim aslında ama bayağı özel bir yer ya. Aslında şehrin en otantik sokağı diyebilirim burası için. Şimdi Arnavut kaldırımlı taş sokaklardan yavaş yavaş bu en tepeye çıktık. Goritsa tepesindeyiz şu anda. Goritsa tarafı az önce anlattığım. Aşağıda Osum Nehri var. Karşı taraf Mangalem. Yani bizim kaldığımız yer aslında tam şuralar. Mangalem tarafı. Yukarıda Berat Kalesi var. Şu gördüğünüz köprü de Goritsa Köprüsü. Bu köprü Balkanlar için ve Arnavutluk için en eski ve en popüler köprülerden bir tanesi. Bu köprü Osmanlı İmparatorluğu tarafından yaptırılıyor. O zaman tabi sadece odunlardan yapılıyor bu. İşte Goritsa kısmını karşı taraf Mangalem'e bağlayan tek köprü değil. Bir köprü de burada var. Hatta bir köprü de orada var. 3 köprü oldu. Belki orada da 4-5 tane vardır. Şimdi aşağı inelim bir de yakından bakalım şu Goritsa Köprüsü'ne. Çok önemli bir köprü bu. Berat şehri için özellikle. From Turkey. Turkey, yes. And he is from Izmir. Very good. Very beautiful. Thank you. Berat is very beautiful. Shumbukur. Shkipteria Shumbukur. Yes. And Berat is Shumbukur. Berat. Yeah. You went to Istanbul once. Okay. You been to Istanbul? No, Orthodox. Şimdi aşağıya indik. Az önce gösterdiğim Goritsa Köprüsü'ne geldik. Bu arada bu köprü aynı zamanda Evliya Çelebi tarafından da sıkça bahsedilen bir köprüydü.
Bu arada bu nehirde balık da tutuyorlar ama genellikle hobi için yapıyorlarmış. Hatta önümüzde yürüyen bir abi de görebilirsiniz. Oltayı. Şu anda endüstri çok ilerlediği için Berat şehrinde ve komşu şehirlerde bu nehir bayağı pis durumdaymış. Yani eskiden burada insanlar yüzüyormuş bile yani. Burası bu tarafın, yani Mangalem tarafının barı. Yani barı derken buradaki yerel dayılar buraya takılmayı bayağı seviyor. Sabahtan görüyorum burada da. Yani çok erken saatlerde rakı içmeye başlıyorlar burada. Rakı içerek muhabbet sohbet ediyorlar. Aynı zamanda soğan yiyorlar. Yani rakıyla beraber soğanı tüketmeyi çok seviyorlar. Şimdi Ada abla bize elbasan tava yapmış. Elbasan tava da buranın meşhur yiyeceklerinden. Elbasan tava mıydı? Evet. Nasıl bir şey oluyor elbasan tava? Kuzu eti de yoğurt, pirinç, tereyağı, yumurta. Geleneksel bir Arnavutluk yemeği yani. Evet. Merak ettik. Bakalım nasıl. Sen yapıyorsan güzel olacaktır zaten. Sağ ol, Önemli teşekkür değil yani. ederim. Selamlar. Nasılsınız? Afiyet olsun. Buğra'yla Begüm de burada. Hi guys. Biz ilk Tiran'da karşılaşmıştık. Şimdi de burada denk geldik açıkçası. Nasıl? Beğendiniz mi? Bayağı güzel. Oda ablanın az önce malzemelerini saydığı yiyecek işte bu. Elbasan tava. Daha güzel gözüküyor ya. Bu mu? Evet. Hayır, güneş vuruyor ya. İkisi de aynı. Bu gölgede. Tamam, o zaman ben buraya oturacağım. Bu arada içindeki et kuzu eti. Raki. This raki? Yes. So you put raki in this. Yes. Burada hep ev yapımı oluyor bu rakılar. Hello. Gada baby. Here, Mangalem. 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 And after that, Girocastra. Italian? No, Türk. Turkey. Türkiye. Türkiye. You, Albanese? Albanese. İnşallah. İş- Maşallah. İnşallah maşallah. Pencere. Pencere. Tencere. Ritare. Tencere. Torta. Portare. Portar. Ha, portare. 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 Avaş avaş. Avaş avaş. Avaş avaş. Tamam. Turkey po. Turk. Türkan po. Şumbukur. Şumbukur. Yan. Nikolay. Vasilay. Tastini, tastini. Mustafa. Tahsini. Türkiye. Türkiye kuristu. Hı hı. Anta ktu. Rate. Türk. Andrea. Okay. Christian after. Christian. Türk. Andrea. Yes. Andrea. Yok ki. Andrea. Andrea. Anta Türk. Andrea. Türk. Andrea. Andrea. Türk. Ha, Ande Türk. Türk. Ande Türk. Christian. Christian. Türk. Türk. Ha. Okay. Mangalem Christian. Mangalem Christian. Mangalem Christian. Goritsa Christian. Christian. Bravo. De Türkiye. Türkiye. Ha, şu. Ha. Hatta Türk Andrea. Aha. Türk. Juve. Yes. Mustafa. Mustafa. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Eşimar. Hı hı. Eşimar. Yes. Po. Republika Türkiye. Hı hı. Republik Türkiye. Türkist. Hı hı. Türkiş. İnşallah. İnşallah. Allahu. Maşallah. Maşallah. Maş. Allahu. Maşallah. Maşallah. Faleminderit. Faleminderit Türkist. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Turkish faleminderit. Pelçin. Belgian? Berat. 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 Covid no turist. Covid. Covid. Corona. 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 No Corona turist. nunca. Corona es. Mir. Ne mir. Mir mi? Mir. Miru Pavşim. Miru Pavşim. Şimdi kaleye giderken yol üzerinde Bekarlar Camii var. Onu biraz göstereyim çünkü ilginç bir cami burası. Duvarlarda bu tarz eserler var. Osmanlı'dan kalma. Burası tam olarak Berat şehrinin ortasında bulunuyor. Yani şehrin en göbeğindeki yer diyebilirim burası için. Ve altında bugün mağazalar bulunuyor bu şekilde. 1960'larda bu Bekarlar Camii komünizm yönetimi vardı biliyorsunuz. Ve o sırada çok zarar gördü çünkü bir ateizm kampanyası başlatılmıştı. Ülke ateist bir ülke konumuna gelmişti.
Bu yüzden bu cami inanılmaz hasar görmüş o dönemlerde. Ve gördüğünüz gibi şu anda TİKA tarafından restorasyon aşamasında. TİKA'yı biliyorsunuz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve yurt dışında özellikle bu tarz coğrafyalarda, Balkanlarda olsun, işte Azerbaycan gibi ülkelerde olsun, bu tarz böyle restorasyon çalışmaları yapıyor. Şimdi TİKA demişken şöyle bir şeyden bahsedeyim. Ülkelerin yumuşak ve sert güçleri vardır. Sert güç dediğimiz şey genellikle ülkelerin askeri kapasitesiyle ölçülürken, yumuşak güç dediğimiz ise işte bu şekilde TİKA'nın faaliyetleri, farklı ülkelerdeki faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda o ülke belli bir nüfuz elde eder. Belli bir etki alanı elde eder ve bu etki alanını da daha çok söz sahibi olabilmek için o ülkede kendi elinde tutmaya çalışır. Mesela Tiran'da, İşkodra'da ve Berat gibi şehirlerde, şimdi Cirokastra'da da göreceğiz bundan sonraki gideceğim şehirde, camilerin restorasyonu, işte yeni okullar, yeni hastaneler, birçok şey yapılıyor. Ve bunların tabii ki dini ve farklı amaçları da var. Ancak asıl amaç burada Türkiye'nin yumuşak gücüdür. Yani bunları sadece restorasyon çalışması olarak görmemek lazım. Bunlar aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yumuşak güç gösterisidir. O yüzden bu duruma böyle bakarsak aslında daha fazla anlam kazanıyor diyebilirim. Yapılan restorasyon çalışmaları, işte bu tarafta yapılan hastane olsun. Yani bu tarz eylemler aslında bir amaca hitap ediyor. Ve burada da biliyorsunuz, videonun başında da söylediğim gibi, bu şehir UNESCO tarafından koruma altında ve aynı zamanda UNESCO tarafından Dünya Mirasları listesine girmiş bir şehir. Bu yol boylu boyunca, belki hatırlarsınız, İşkodra'daki Pedonale'ye benziyor. İşkodra'daki Pedonale'de yayalar yürüyordu. Kafeler, restoranlar vardı. Aynı şekilde burada da böyle yol boyunca bir sürü kafe var. Buralarda dayılar takılmaya devam ediyor. Dayıların en sevdiği aktivitelerden biri burada satranç. Burada güzel bir park var. Ama genelde gençler de solundaki kafeleri tercih ediyor. Sürü. Bu taraflarda işte kafeler falan var. Şu anda içinde halen insanların yaşadığı Berat Kalesi'ne doğru çıkacağız. Biraz uzun bir yolculuk, tek bir yol var zaten yürüyüş için. Yol üzerinde tarz böyle kilim, halı, travel dükkanlar var. Onlar da buraya kala diyorlar. Kaleye kala diyorlar. Aynı bizdeki gibi sayılır. Yarım saat kadar falan sürdü. Sonunda geldik. Şimdi bu yol bizi Tabya'ya doğru götürüyor. Tabya kule demek. Şu anda etrafta bir tane bile turist yok. O yüzden o kadar sessiz ki burası. Yani sadece rüzgarın bir hafif uğultusu var. Onun dışında hiçbir ses yok yani. Biliyorsunuz, söylemiştim, buralarda insanlar yaşıyor. Hala ikamet ediyorlar. Genellikle nüfus burada Hristiyan. Hristiyanlığın Katolik mezhebinden. İçeride hayat devam ettiğinden zaten sadece turistler için değil ama hani yerliler için de market var, işte yemek yiyecek yerler var. Okay. Geleneksel bir yer. Sofra. Ah, your father. This is the restaurant. It's named Onuf. Traditional food. Your name? Kocho plat. Şimdi yemekler geldi. Bunlar hep geleneksel yemekleri Arnavutluğun. What was your name again? It's Christina. Here it's house meatballs. Salad. It's salad Balkan. No Greek salad. This is here. It's for guests.
Fried fruit and cheese. It's a little spicy. This is his beans, big bean. This is his bread with cheese and spinach. This is 3. Dolma? Paprika, yes. Yes, dolma. Chicken rice and cannelloni. It's my traditional food. It's my It's your special. my special. Same with crepe or meat inside. We have eggplant. Yes. Imam Baladi. It's okra. Bamya. Okay, bamya. How long have you been running this place? This place working for how many years? 1,000. Okay. I work here with Şaka gibi değil mi? Şu tabak özellikle. Gladyatör tabağı gibi. Şundan başlayacağım. Oo, kediye bak, kaplan gibi. Your real name is Konstantin? Konstantin. Good. Smoke. Plaku? Plaku Papu. Papa name? Plaku. Baya bize çok benziyorlar ya. Yani yüz hatları, hareketler, her şey. Raki. See you later. See you. Bye. Bye bye. İnsanlar içinde yaşadığı için, burası sadece Arnavutluk'ta değil, tüm Balkanlar içinde, yani çok sayılı kalelerden biri, burada yaşamaya devam ediyorlar. Burası kalenin içinde Kızıl Cami denilen yer. Ve bu arkamda gördüğünüz yapı bir minare. Aslında burada bir cami vardı. Osmanlı zamanında Evliya Çelebi notlarında bu minareden bahsediyor. Özellikle minarenin kızıllığından bahsediyor. Bu minare 2. Beyazıt döneminde yaptırılmış. Aşağıda yürüyorken gölge tarafları o kadar soğuk ki buradan şöyle çıkıp buraya geldim. Burada da böyle bir manzara var. Ya hava bir gün buz gibi, bir gün çok sıcak. Öğlenleri inanılmaz sıcak oluyor. Kısa kolluyla dolaşabiliyorsunuz. Akşamları da buz gibi oluyor. O yüzden hani üstüne ne giyeceksin, ne yapacaksın falan tam karar veremediğin dönemlerde böyle mont almadan, ceket almadan çıkıyorsun işte, sonra donuyorsun. Berat şehri Osmanlıların elindeyken bu yüzyıllar boyunca Osmanlı aslında dinlere tamamen hoşgörüyle bakmıştır. Ancak hani böyle kilise falan yeni yapılmak istendiğinde genellikle evlerin kiliseye dönüştürülmesinden yanaymış. O yüzden de mesela bu tarz yerler kilise olabiliyor. Aslında hiç kiliseye benzemiyor ama kilise olarak kullanılmış zamanında. Burada da haç işaretlerini görebiliyorsunuz zaten. Burada yaşayan insanlar. Buraya normalde otobüsler, okul araçları falan da çıkıyor. Çünkü dediğim gibi burada yaşam var ve insanlar yani her gün bu yolu yürüyemezler. Neredeyse 3-3,5 saat falan geçmiş içeride. Şimdi aşağı inelim tekrar Mangalem tarafına doğru. Ve Paşa Kapısı'ndan geçerek kaleden tamamen çıkmış bulunuyoruz şu anda. Böyle duvar yazıları var. That heartbeat. O kalp atacak aga. Bir sonraki videoda görüşürüz.